Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir modelimizin çekimi için geldik. Evimiz gayet zevkli bir şekilde yapılmış. Renkleri çok güzel bir şekilde seçilmiş bir ev ve geniş bir model arkadaşlar bu. 78 net metrekare artı yaklaşık 20 metrekare kadar verandasıyla bir seçenek. Evler şu anda rengi bulut mavisi gibi, gök mavisi renginde bir rengi var ve beyaz çizgilerle bu renkler uyum içerisinde yerleştirilmiş. Pimapenler de beyaz renkli bir şekilde yapılmış. Evet, size şöyle evin önündeki ferforjeleri de gösteriyorum. Burası yüksekte kalmış bir arsa ve evin bahçesini göstereyim kısaca. Yan tarafı duvarla kapalı. Gayet zevkli bir şekilde de bahçesi de yapılmış evin. Şu şekilde. Arsa olarak yüksekte kalan bir arsa. İzmir'in Sahipler Mahallesi'ndeyiz. Torbalı ilçesi oluyor. Evin bu açıdan görüntüsü de gerçekten çok hoş ve konum olarak da çok havadar, yüksek bir yerde olduğu için gerçekten harika bir konumlandırılması olmuş evin. Şirin bir görüntüsü olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş evimize doğru yaklaşalım. Dış görüntüsünü görelim önce, sonra içini çekeceğiz. Ferforje demirleri girişten itibaren verandayı kapatacak şekilde yapılmış durumda. Çatı birleşim noktalarını gösteriyorum. Evet. Ferforjenin üzerinde çok güzel çiçekler var. Burası normal kalınan bir ev arkadaşlar. Arada bir gelinen değil, normal yaşanan bir evdir burası. Gayet güzel. Evet, şimdi verandasına geçelim. Burada dediğim gibi siyah ferforjeler mevcut. Veranda bu ferforjelerle kapatılmış durumda. Verandanın içerisinde çok geniş bir veranda bu arada. 20 metrekare kadar bir büyüklüğü var. Zeminde belirttiğim gibi yine taşlar var. Çıkıntılı bir seramik kullanılmış. Verandanın üst tarafı estetik malzemeyle kapatılmış durumda ve led lambalar yerine oturmuş durumda. Bu led lambalar daha çok tercih ediliyor alan tasarrufu sağlamak için. Burada verandada ön tarafınızda mutfak penceresini görüyorsunuz. Mavinin üzerinde beyaz renk tercih edilerek güzel bir renk uyumu yakalanmış. Verandanın üst tarafında yine karton piyer detaylar var. Sürgülü kapı ve sürgülü sineklik kullanılarak yapıldı burası. Verandayı şu anda köşeden çekiyorum. Bakınız, çok geniş bir veranda yapılmış. 20 metrekare ve çok hakim bir noktada, gerçekten hoş bir ev olmuş. Şimdi verandanın şu tarafına doğru da bakalım. Boylu boyunca tamamen bahçenizi görecek şekilde bakın. Çok güzel de bahçe yapılmış ve evde şu şekilde yan tarafını çekemiyorum çünkü çok yüksekte kalıyor. Görebildiğim kadar şu şekilde göstereceğim yan tarafını evin. Yine bu evde tabi yerden 1,5 metre kadar yüksekte yapıldı arkadaşlar. Ferforjeleri gördünüz. Giriş tarafını tekrar gösteriyorum. Verandadan itibaren evin ön tarafına bu şekilde güzel renkte duvar boyalarıyla yerleştirilmiş durumda. Dilerseniz şimdi evimizin içine geçelim. Evet arkadaşlar, evimize geçiyoruz. Dediğim gibi sürgülü sineklik kullanıldı. Bakabilirsiniz, bu sürgülü sineklikler çok pratik oluyorlar. Ve yine diğer pimapen de sürgülü olacak şekilde yapıldı. Burası salon tarafı. Öncelikle size salonda zemini göstereyim. Yine tüm müşterilerimiz tarafından tercih edilen laminat parke, beyaz gri karışımı bir laminat parke. Salonda girdiğiniz anda evin sol tarafında mutfak yer alıyor. Mutfağın bu şekilde tasarlanması mutfağı sanki kapalı mutfakmış gibi yapıyor. Bakın, şu şekilde çıkıntısı var mutfağın. Ve bu tarafta da salonunuz devam ediyor. Salonla mutfağın bu şekilde L şeklinde yapılması, tasarlanması sonucunda mutfağınız sanki kapalı mutfakmış gibi
bir konuma geçiyor. Aydınlatmalar yine led lambalarla yapılıyor biliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda alan tasarrufu sağlayıp düşük enerji tüketimine de sahipler. Şimdi mutfak dolaplarını gösteriyorum. Beyaz renk seçilmiş. Gayet şık ve standart bir mutfak dolabı mevcut. Üçlü ankastre setini görebilirsiniz. Yakından çekiyorum mutfak dolabını. Krom renkli kulplar tercih edilmiş. Arka tarafında seramikler zevkli bir şekilde yerleştirilmiş. Bunlar temizlikte ve görsel olarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok sayıda priz mevcut. Günümüzde prize çok ihtiyaç var. Tüm cihazlar elektrikle çalışmaya başladı biliyorsunuz. Priz çok sayıda olması güzel bir avantaj. En büyük buzdolabının sığabileceği büyüklükte buzdolabı bölmesi de burada. Yukarıda yine karton piyer detaylarını görebilirsiniz. Evin duvar rengi opak beyaza çok yakın. Çok hafiften kremi andıran bir duvar rengi var. Mutfağınızda doğrudan verandanızı ve mahallenin iç manzarasını görebileceğiniz bir pencere buradan açılmış durumda. Mutfak dolabını tekrar gösteriyorum, ankastre setini. L şeklinde bir tezgah tercih edilmiş. Bu L şeklindeki tezgah yeterli miktarda çalışma alanı sağlıyor size. Şu anda sağ olsunlar değerli ailemiz bizi kabul ettiler ve çekime izin verdiler. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde mutfağınızdan doğrudan salonunuza ve giriş tarafına bakıyorsunuz. Giriş tarafında yine oturulan bir ev olduğu için görüyorsunuz yerleşilmiş ve geniş bir salon. Bu arkadaşlar, bu ev geniş bir ev seçeneği. Diğer modellere nazaran biraz daha metrekare olarak daha geniş ve yazlı kışlı yaşanabilir bir ev olarak söyleyebilirim burayı. Görüyorsunuz en büyük boy kanepeler çok rahatlıkla sığmış. Büyük boy halılarda, hatta şu an 3. 4. halı bu. Gayet rahat bir şekilde sığacak metrekare. Net 78 metrekare artı yaklaşık 20 metrekare kadar bir verandadan bahsediyoruz. Burada ısıtma için ailemiz klimayı tercih etmiş. Şık da bir klimaymış açıkçası. Daha önce böyle bir renk görmemiştim. Şimdi salonumuzda dışarıya doğru bir oda açılıyor. Küçük bir boşluk var. Bu boşluktan sağa doğru yatak odanıza girebiliyorsunuz. Evet, odanızın büyüklüğünü gösteriyorum. Çok yeterli bir büyüklükte arkadaşlar. En büyük boy yatağın bile rahatlıkla sığabileceği bir oda. Bu tarafta da yine dolaplarınızı koyacağınız geniş alan mevcut. LED aydınlatması var. Gayet yeterli bir ışık var. Zemindeki birleşim yerleri. Bu şekilde yatak odasını göstermiş olalım. Daha sonrasında tuvalet banyo tarafına geçiyorum. Yine beyaz klasik Amerikan kapı tercih edilmiş burada da. Bu kapı çok tercih ediliyor biliyorsunuz. Özellikle de bu model çok tercih ediliyor. Göze hoş gelen bir model. Başlangıç modellerden. Bu kapı tercih edilen bir kapı arkadaşlar. Banyoda çok şık bir seramik var. Seramiğin ortasından geçen 2 adet krom çizgi mevcut. Bu krom çizgiler banyolarda çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz. Havalandırma penceresi. Üstte karton piyer ve plastik dekor detayları. LED lambamız. Ve alt tarafta gri renkle, şöyle genişten göstereyim uyumu görmeniz için, açıktan koyuya giden bir fayans tercihi yapıldı. Bu şekilde rengini görebilirsiniz. Burada yine devam eden banyo mobilyasını da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi fayans olmayan hiçbir boşluk yok. Fayans olmayan boşluk yok. Yakından çekiyorum fayansı. Bunlar yine bildiğiniz gibi çıkıntılı 3 boyutlu fayanslar ve krom çizgilerle devam etmesi çok şık gösteriyor. Duşakabin tercihi yapılmadı arkadaşlar. Bu da bir tercih. İsteyen yaptırıp yaptırmayabilir. Dediğim gibi Emirhan Prefabrik'in yapmış olduğu bu evler için iletişimde bulunan, açıklama bölümünde bulunan iletişim numarasından WhatsApp ile veya arayarak ulaşmanız mümkündür arkadaşlar. Fiyat alırken metrekare fiyatlarını ortalama olarak belirtiyoruz biliyorsunuz.
piyasada 1000 TL'ye de yapanlar var. 3000-4000 TL'ye de yapanlar var. Biz Emirhan Prefabrik olarak ortalama olarak bir evin maliyeti metrekaresi tabi büyüdükçe maliyet azalıyor, küçüldükçe artıyor biliyorsunuz ama kabaca bir rakam vermemi istiyorsunuz. Ben de size 2000 liraya kadar yaklaşıyor bu maliyet şeklinde söyleyebilirim. Bu açıklama aynı zamanda detay açıklama bölümünde de mevcut. Kanala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve paylaşım. Evet arkadaşlar, şu anda ev sahibimiz Kamile Hanım karşımızda. Kamile Hanım'a soruyoruz. Evin yapımından itibaren evin teslimine kadar, işçilik kalitesine ve size söz verilen detayların yapımına kadar bir değerlendirme yapar mısınız? Bu evden memnun musunuz? Vaktinde teslim ettiler mi? Bir açıklama yapabilir misiniz? Memnunuz çocuğum bu evden, ne yapalım? Bana mı veriyorsun? Buyurun. Memnunuz, çok memnunuz bu evden. Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ederim, herkese yaptırsın. Kullanışı olarak evin Kullanışlı. herhangi bir beğenmediğiniz bir yeri oldu mu? Yok, hayır, beğenmediğimiz yer olmadı. Teşekkür ederiz Kamile Hanım'a. Biz de kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Sağlıklar diliyoruz.